Evet arkadaşlar. Şimdi operatörler konusuyla devam ediyoruz. Operatörler diye bir klasör oluşturuyorum. Ve hemen altına main.go dosyamı oluşturuyorum. Yine package main ve function main olarak ana kısımlarımızı oluşturarak başlıyorum. Önce bir aritmetik yine operatörlerimizi görelim. Aritmetik operatörler. Bunlar için de şöyle bir A değeri tanımlayalım. A'ya diyelim ki sen 10'sun integer olarak. B'de 4 olsun. Ardından toplama işlemi için şöyle bir değişken oluşturalım. Toplama 2 nokta eşittir. A artı B dediğimizde bu değerlerin toplamasını yapıyor. Çıkarma için de yine tabii A eksi B çarpma işlemi için A çarpı yani A yıldız B şeklinde yapıyoruz. Bunların arasında bu arada yazarken şöyle bir boşlukta bırakabilirsiniz. Ardından bölme işlemimiz için A slash B olarak kullanıyoruz. Ve son olarak mod alma. Mod alma operatörümüzde yüzde işaretimiz arkadaşlar. Diğer tüm dillerde de bunlar bu şekilde zaten kullanılıyor oluyor. Mod alma ne demekti? Kalanı bulmak. A'yı B'ye böldüğümde kalan kaç olur? Onu bulduğumuz bölümdü. Şöyle bir print elen'de bastıralım. Şuradan aritmetik operatörleri önce yazdırayım. Yazdırırken sonra print, gerçi fmt kullandık. Biz yine fmt nokta print'lerini kullanarak devam edelim. Şöyle yine fmt nokta println üzerinden ne diyelim, toplama ya da toplam mı diyelim, ve toplama diyelim. Sonuçta anlam olarak yanlış mı yazmışız? Pardon. Hemen düzeltiyorum. Ee, Neye kızıyor sadece? Virgüllü bir argüment vardı. Hatta virgül koymadığım için. Virgülü vermediğim için söylüyor. Burada çıkarmaya yer verelim ama bunda virgül yok. Şuraya çıkartma için koyuyorum. Çıkarma diyorum. Sonra çoğaltıp çarpma diyelim. Çarpma fmt, daha da şöyle buradan çoğaltarak devam edelim. Bir tanesi bölme. Alttaki bizim için modal. Sonucunu yazdıralım. Şu anda neredeyim? Veri tiplerinin içerisindeyim arkadaşlar. Buradan bir klasör dışarı çıkıyorum. Ardından operatörler klasörüne giriyorum. Go run main Go dosyasını çalıştırıyorum. Böyle baktığımızda ne yazdı bize? Aritmetik operatörler dedi. Ve ardından toplaması 14, çıkartması 6, çarpması 40, bölmesi 2 ve kalanı modunu aldıktan sonra 10 mod 4, kalan nedir? 4, 4, 8, 2 kalır. Kalan değeri 2. Bölersem de 2 sonucunu alıyorum diyor. Burada integer'e böldüğümüz için integer bir sonuç alıyoruz. Eğer ki hani float bir değeri float değere dönseydik 2,5 gibi bir değer sonuç, yani sonuç result olarak sonuç alıyor olacaktık diyelim daha doğrusu. Şimdi gelelim karşılaştırma operatörlerine. Bu karşılaştırma operatörlerimizi arkadaşlar koşullarda daha çok kullanacağız. Bunun içinde bir x değişkeni e, oluşturuyorum ve bir y oluşturalım. 5'e 10 olsun bu sefer. Şöyle eşitliği ölçeceğimiz bir değişken oluşturuyorum. Eşit diyorum. Yani x y'ye eşit midir? Burada eşit mi değil mi? Bunun sonucunu der. Bu sonuçta döndüğü zaman boolean değeri dönüyor arkadaşlar buralarda. Ya true ya da false olarak bize sonuç olarak sonuç veriyor olacak. Ardından eşit değili görelim.
Şöyle x eşit değil. Bir ünlem koyuyoruz ve eşit işareti koyuyoruz. Y'ye. Bunlar eşit mi değil mi? Burada da bunu görmüş olacağız. Ardından küçük mü, büyük mü konusuna bakalım. Böyle bir değişkenimi tanımlayayım. X küçüktür y diyorum. Pardon, büyük oldu. Küçüktür y diyorum. X y'den küçük mü, büyük mü yapalım bir de. Büyük içinde x büyüktür y diyelim. Küçük eşit var ve büyük eşit değerlerimiz var. X'imiz küçük eşit y. Yani x y'den ya küçük olması gerekiyor ya da eşit olması gerekiyor ki burası true bir değer döndürsün. Eğer büyüklük durumu oluşursa sadece büyük olduğu durumlarda false değeri döner. Aynısı büyük eşit için de tersine geçer. O da şöyle, x büyük eşit diyorum y. Yani x'in y'den küçük olduğu durumda false döner. X'in y'den büyük veya y'ye eşit olduğu durumlarda bu da bizim için true değerini döndürüyor olur. fmt.print elenle şöyle birden fazla yazayım. Sonra işlerini doldururuz. Ee, Karşılaştırma operatörleri diyelim ya. Ardından eşit mi virgül eşiti koyuyorum. Eşit değil mi? Eşit değili koyuyorum. Ee, Küçük mü? Buraya da küçüğü koyuyorum. Büyük mü? Buraya büyük değerimizi koyduk. Ve son olarak küçük eşitli büyük eşit. Büyük eşitli dedik ve büyük eşit değerimizi koyduk. Şimdi bunları bir bastırarak altta hemen görmeye çalışalım. Şöyle biraz da büyütelim. Tabii yine bakın kaydetmediğim için bir önceki dersteki gibi şurada beyazda görüyorsunuz. Sonucu basmadı. Bir daha bir clear, sonra bir daha çalıştırıyorum. Altta bakın eşit mi false diyor. Çünkü niye? 5 ve 10 birbirine arkadaşlar eşit mi? Değil. O yüzden false değil. Eşit değil mi? True. Çünkü birbirine eşit mi? Değil. Değil olduğu için bunların eşit değil ne true döndürdü. X y'den küçük mü? True demiş. Bakın ben burada büyüğü yanlış yazmışım. Hemen şunu düzelteyim. Bir büyük yaptım. İkisine de true demiştik kalitesiniz. O yüzden bir daha çalıştırıyorum. Hatta clear'layıp bir daha çalıştırıyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Ama yine kaydetmediğim için her seferinde herhalde bunu böyle unutacağız. Tekrardan çalıştırdım. Küçük mü değeri true çünkü x 5 y 10 küçük olduğu doğrudur. Büyük mü false çünkü büyük değil demiştik. Küçük eşit mi true, büyük eşit mi false. Şimdi niye burada önemli olan bizim için şu küçük eşit ve büyük eşit değeri, şu an ona bakalım farklı olan. Bizim x'imiz y'den küçük mü? Küçük. Küçük veya eşit olmasını bekliyorduk. Veya olduğu için burada koşulumuz true olarak dönüyor. Ama diyelim ki burası şöyle bir 10 değerini alsaydı. Bakın bir daha çalıştırıyorum. Clearly pat şöyle çalıştıralım. O zaman ikisinin de true olarak geldiğini göreceksiniz. Çünkü burada neye bakıyoruz en son? Küçük veya eşit mi? Küçük değil fakat eşit, o yüzden true. Büyük değil fakat eşit, o yüzden true. Yani iki koşuldan bir tanesini sağladığı zaman true değerini burada almış oluyoruz. Şimdi gelelim mantıksal operatörlerimize. Yine bu mantıksal operatörlerimizi de arkadaşlar karşılaştırma operatörleriyle genelde beraber kullanırız. Şöyle bir tane benim P diyelim true olsun. Bir tane Q diyelim
Bu da false olsun. Bir tane true, bir tane de false olarak iki tane değerim var. Şimdi V koşulunu atmak için V diye bir değişken oluşturuyorum. Diyorum ki P, V, Q diyorum. Şimdi burada V değeri iki tane V koyarak gördüğünüz gibi bakıyoruz. Bu P ve Q ikisi de mantık derslerinden matematikten hatırlayabilirsiniz. V anlamına geliyor. True ve false ne yapar? V olduğu için. İkisinin de true olursa true olur. İkisi de false olursa yine bizim için true olarak devam eder sonucumuza. Pardon, false olarak devam eder. Hani o yüzden buradan iki koşulun da beraber gerçekleştiriliyor olması gerekirdi ki biz doğru sonucu alabilelim. Hemen bunu altta bir bastıralım. Görelim hızlıca. V değerini bastırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Ee, V diyelim. Şöyle virgülle V'yi bastıralım. Yine clearladım. En altta V'yi false olarak görüyoruz. Çünkü ikisi de ee, aynı değeri taşıyor olması lazım. Hemen bakın burayı false yapıyorum. False ve false olsaydı bize ne sonucunu döndürecekti? Yine false. Çünkü iki değer de false olarak bizim için geçerli. Peki ikisini de biz eğer true yapsaydık doğru olan sonuç 1 ve 0 olarak düşünmeniz lazım burayı. Tabii yine pardon şurayı şöyle kaydedip false'ken bir daha bir çalıştıralım. Kaydetmeden çalıştırmışız çünkü. Şimdi gene false aldığımızı görün. Az önce kaydetmedik o yüzden yanlış sonuç aldık olarak anlamayın. Ben geri aldım o yüzden. Şimdi tekrardan true olarak değerleri değiştiriyorum. Ve ardından bir daha çalıştırıyorum. Bakın true değeri geldi. Çünkü niye? True ve true sonucunu döndürür. Şöyle alta false yapayım. Bir tanesi false olsun. Ardından bir veya değişkenimizi görelim. Veya diyelim. P veya şöyle Q. İki tane düz çizgi koyuyoruz. Print elenle veya beraber. Veya diyorum virgül veya. Veya'da ise 1 veya 0. 1 veya 0, bir tane birin olması bu koşulun içerisinde yeterli geliyor arkadaşlar. O yüzden bir tane true olduğu için bizim buradaki dönecek sonucumuz true olarak bekliyoruz. Yani bunların ikisinin yeri değişseydi, üstteki false alttaki true da olsaydı gene true değerini dönecekti. Ee, ikisi de true olsaydı gene true değerini dönecekti. Yani buradaki mantıksal operatörler yani burada veya koyduğumuz için ikisinden birisinin true olması sonucun true dönmesi için yeterli. Gelelim değil'e. Şöyle bu değili de önce kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra hangi değişkenin değilini yani tersini almak istiyorsanız onu kullanıyorsunuz. Şimdi buraya önce bir P yazacağım. Benim P'm normalde neydi? True. True'nun değili nedir? Tersi false'tur. O yüzden bu değil değişkenin içerisinde artık tersi bulunuyor. Şöyle print elen değil diyelim. Ee, değili şöyle basalım. Gördüğünüz gibi değil bölümünde false olarak görüyorsunuz. Normalde P değerimiz true'ydu. Aynısını bir de Q için yapayım. Şöyle Q'ya çeviriyorum. Tabii ki kaydettim bu sefer. Artık almayalım. Ve değilini bakın true olarak gördük. Yani her hangi değişkeni kullanıyorsanız değilini aldığınızda bunun tersini almış olursunuz diyelim. Ardından atama operatörlerine geçelim. Bu atama operatörleri aslında bizim için biraz önce kullandığımız aritmetik operatörlerin aynı zamanda değişkene atanmış hali. O yüzden atama operatörü olarak geçiyor. Şöyle ben bir num diye yani number değer taşıyacak bir değişken oluşturayım. Buna da 20 diyelim. Ardından num artı eşit. Örneğin 5 diyorum. Bu ne yapacak? 20 ile 5'i toplayıp num'a eşitlemesini sağlıyor. Hemen altında şöyle bir print elenle num'ı basalım. Ardından diğer ben böyle her bir değeri beraber basıp görmek istiyorum. Yani num eksi eşit diyorum. Mesela 2. 25'ten 2 çıkartıldığı zaman 23 kalır. Bizim burada amacımız o değeri görmeyi sağlamak. Şöyle bir hani hizaya alalım. Tabii yine println yazmışız. fmt nokta println alalım. P'si büyük o yüzden. Ardından num'ımız
Çarpı ile devam edelim. Çarpı eşittir diyelim. Ne olsun? 2 ile çarpsın. Ya da 2 ile değil de 3 ile çarpsın hadi bu sefer. Ardından yine FMT ile beraber sonucumuzu bastıralım. Her bir sonuçtan sonra görelim ki değerimiz nasıl güncellenmiş. Bunu görmeye çalışalım. Ama bu sefer ne yapalım? Bölü eşittir. Bölü eşittir. 4 diyelim. 4'e bölelim. fmt nokta print nav'a bas. Ve son olarak nav'ın modunu alalım. Modunu kaça alalım? Mod eşittir 3. 3 modu yani 3'e bölündüğünde kaç kalıyorsa bize onu vermesini bekliyoruz. fmt nokta print nav. Daha sonra şurayı bir clearladım tekrardan bir kez daha çalıştırıyorum. Şimdi şöyle bir küçülteyim ufak. Böyle bu atama operatörümüz dursun. İlk değerimiz neydi? 20 idi. 20'yi 5'e topladık. Burada 25 sonucunu aldık. En son değişkenimiz 25 değerini taşıyordu buradayken. 25'ten sonra eksi eşit 2 dedik. 23 değerini aldık. 25 2 eksiltti ve aynı zamanda nam'a eşitledi. Ardından 23 değerini 3 ile çarpmasını istedik. Ve bizim için gitti çarptı ve 69 değerine ulaştı. 69'u da 4'e böldürdük. Virgüllü bir değer çıkar. Fakat burada biz tam sayı işlemler yaptığımız için tam sayılı kısmıyla devam ediyor. Ve 17 sonucunu verdi. 17'yi de eğer 3'e bölersek 5 kere 3 15. 2 kalanını verir. Burada da modunu aldıktan sonra kalanın 2 olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi arttırma ve azaltma operatörleri. Increase, decrease operatörler. Arttırma ve azaltma operatörleri. Burada bir count diye bir değişken tanımlıyorum. Genelde sayaç anlamında kullanılır. Bu count'umuz. Count'un önce 0'a eşitliyorum. Ardından count'u artı artı diyorum. Ve daha sonra fmt nokta print elenle beraber count'u bir bastırıyorum. Bakalım count'umuzun içerisinde ne yazıyor. Sonrasında geliyorum count'u eksi eksiyle eksiltmeye çalışıyorum. Bir eksilmesini istiyorum yani burada. Ve daha sonra yine bir print elen'in içerisinde count'u basıyorum ki arttırma ve azaltma operatörlerimizi bir görmeye çalışalım. Şu en alttaki 1 ve 0 değeri bunun için yapıyor. 0'ı önce 1 yaptı, 1 arttırdı. Yani buradaki operatör ne yapıyormuş? İlgili değişkeni 1 arttırıyor ve değişkeni eşitliyor. Artı eşit 1 gibi düşünebilirsiniz buradaki işlem. Yine aynısını eksilterek yapıyor. 1 eksilt, 1 arttır ilgili değişkende. Burada da bu sonucu bu şekilde alıyoruz. Yalnız diğer dillerden gelen arkadaşlarım için bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum burada. Go'da pre-increment denen durum yok arkadaşlar. Veya pre-decrement diyelim. İkisi de yani arttırma ve azaltma anlamına geliyor bunlar. Operatörleri yok. Yoktur. Yani neyin olmadığından bahsediyorum. Bunu da bir örnek olarak şurada vermiş olayım. Diğer dillerden çünkü çoğunda kullanıldığı için burada olmaması şaşırtıyor olabilir. Artı artı şöyle artı artı count veya eksi eksi count yok. Normalde diğer dillerde bunu bu şekilde kullandığınızda önce arttır sonra bunu işleme sok. Önce eksilt sonra işleme sok anlamına geliyor. Veya işte buradaki count'ta da önce sayıyı kullan daha sonra arttır. Önce işleme yap sonra eksilt anlamına geliyor. Fakat burada bunların tersi yok. Yani Go'da netlik ve basitlik önemli olduğu için arkadaşlar bunu Go önemsiyor. O yüzden de bu ayrımı burada göremiyoruz diyelim. Bir demo yapalım. Demo ile belki biraz daha iyi anlaşılıyor olabilir. Ufak bir demo uygulaması yapmaya çalışalım. Hatta demomuz yine böyle gün sonu kafe raporu alacak şekilde bir şey yapalım. Package main daha sonra function main diyorum. Böyle içerisine bir girelim. Ardından fmt nokta print gelen ile gün sonu diyelim. Kafe raporu olsun. Bir öncekinde de galiba kafe raporu gibi bir şey yapmıştık. Kafe ile ilgili bir işlem yapmıştık. Bu da yine kafe ile ilgili olsun. Pardon şöyle alta geldim. fmt nokta gelen şöyle bir çizgi koyarak alt satıra geçmesini sağlamış olayım. Görüntüde güzel bir görüntü elde ederim. Şimdi önce bir günlük satış bilgilerimizi tutalım. Kahvenin fiyatını yazalım.
Coffee price dedik. Herhalde doğru yazdım. Yok, E'si eksik değil mi? Kahve bir tane daha E ile yazılıyor. Coffee price dedim. Ne olsun? Dün 140.90 mı demiştik? 140 demiştik. Hadi bugün de yine öyle yapalım. 140.90 olsun. Kahvemizin fiyatı. Bir de cake price diyelim. Bu da pastamız için kullanacağımız olan olsun. Bu da ne olsun? 225.90. Ve 90'la değerler vermiş olduk. Böyle bir fiyatımızı belirtelim. Kaç tane kahve satıldığını şöyle bir değişkenle tutalım. Coffee sold diyelim. Kaç tane satılsın? 37 tane benim kahvem satılmış olsun. Cake sold diyelim. Kaç tane pasta satıldı? Bunu tutalım. Bu da 20 tane satılsın. Ardından burada ne diyelim? Aritmetik operatörleri kullanarak bir çarpma işlemlerini ve toplama işlemini burada yapalım ki ne olduğunu görelim. Yani toplamda kahve gelirini ölçme yapalım. Yani ne diyelim? Şöyle bir değişken yapalım. Total coffee income. Kaç tane toplam kahveden gelir elde ettik? Onu tutmak için yapalım. Benim normalde buradaki kaç tane kahve satmışım? 37. Bu ne? Tam sayı. Yani integer. Üstteki price'ım ne? 140.90 yani float. Benim burada yapacağım işlemin sonucu ne olacak? Biliyorum ki tam sayıyla virgüllü bir sayı çarparsam virgüllü bir değer elde ederim. O yüzden bunu bir önce çevirmem lazım. Diyorum ki 64'e çevir. Neyi çevir? Sattığım kahve adedini. Ardından bunu çarp. Ne ile çarp? Benim için kahvenin fiyatıyla çarpmasını istiyorum. Sonra aynısını pasta için yapalım. Total cake income diyelim. Sonrasında yine float 64 ile cakes price nerede? Pardon, cake sold nerede? Şurada. Kaç nasıldıysa onu aldım ve sonra cake'in price ile bunu çarptım. En sonda total diyelim. Bu da toplam benim elde etmiş olduğum geliri tutuyor olsun. Total coffee income ile artı total cake income'ı topluyor olsun. Sonra gelelim burada fmt nokta print ln ile diyelim ki kahve geliri. Kahve geliri, hatta şurada yine virgüllerle yazalım. Öyle yapalım. Çünkü burada neydi? Bu el alışkanlığı olsun bize. Yüzde nokta 2 f ve tl yine yazalım şuraya. Başka bir de alt satır atsın. Println'de yazmayacağım. Alt satır atsın dediğim için de ve bu kifeyi algılayabilsin diye. Print f kullanalım burada. Şuraya da hemen bir alt satıra atması için /n'yi koydum. Total coffee income ardından fmt.printf, bu da pasta geliri olsun yüzde nokta 2 f tl ne? Bu ne yapıyordu? Bunu hatırlatalım arkadaşlar tekrardan bu ders izleyenlere. Bu bizim için formatlama yapacak beraberinde. Buradaki kullandığımız değerlerimiz çünkü float bir değer olduğu için float değeri ben burada formatlayarak göstermeme yardımcı oluyor. Total cake income sonra FMT, bu da toplam fiyatımızı verecek demiştik. Yani toplam gelir. Bu da aynı olsun. %.2 TL ve slash ne? Total income. Sonra burada bir de şöyle bir ayıralım alttakilerle. Print ln bir çizgi koyayım araya. Valla bir küçülttük bir şey yaptım ama yanlışlıkla. Neyse devam edelim. Şimdi buradan sonra bir görelim. Görelim neyi elde ettik. Şu an neyin içindeyiz? Operatörlerin içindeyiz. Go run demo nokta go dosyasını bir çalıştırmasını istedim. Kahve geliri 5213'müş. Pasta geliri 4518'miş. Toplam gelirimiz de 9731.30 olarak buradaki değerlerimizi almış olduk.
Şimdi burada bir atama operatörlerini tekrardan bir işleme sokalım. Ne yapabiliriz mesela? Bizim bu kahve ile ilgili kullandığımız bir mekan var. İşte sonuçta ben burayı bir kiralıyorum. Buraya bir kiralama ücreti koyalım. Tabii sallamasyon bir şey yazıyorum. 1250 olsun. Hatta nokta sıfır diyelim. Daha sonra bu kiralamanın üzerine işte ek giderler var. Kahve, pasta gideri ya da pastanın hani bunun bir bana maliyeti olduğu için bu maliyetleri ekledim. Mesela artı eşit diyorum. Normalde 1250 lira benim kiram olsun. Bir kira giderim olsun. Bunun üzerine şöyle bir 500 de ve bu sallamasyon bir değer ekliyorum. Çok ciddi bir şey olmasa da. İşte pasta ve kahve gideri diyorum. Ekledik. Ardından buradan bir ne diyelim eksili bir şey olsun. İşte 100 liralık bir indirim olsun da neyin indirim olur burada benim? Değerlerimden ne farklılaşır? İnan bilmiyorum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ama sanki bir indirim varmış gibi üzerine yapalım. Çünkü benim amacım burada atama operatörlerini göstermek olduğu için 1250'ye önce 500 ekle, rente ekle. Yani kiralamaya ekle. Ve ardından 100 liralık bir indirim yap. İşte kiracıyla mal sahibiyle aramız iyiymiş. Bu ay bizden birazcık az para almış. Bu aylık da 100 liralık bir indirim kapmışız artık. Nasıl kaptık? Ya da bir kahve ısmarladık. Bir şeyler oldu diyelim. Bu sayede 100 liralık da bir en son indirim sağlamış olalım. Ve ne diyelim biz buna? Bastırırken ekrana. FMT print F ile yazalım. Günlük gider diye verelim. Günlük giderimiz de şöyle diyeyim hatta kira artı masraf. Şöyle iki nokta üst üste yüzde nokta 2 F ve TL'mizi yine koymayı unutmadan şöyle alt satıra geçmesini sağladık. Neyi bastıracağım? Rent'i bastıracağım. Sonra şunu alalım. Bir alt satıra koyalım ki arasını açsın tekrardan. Bir bakalım. Kira artı ne diyor? 1650 diyor. Burada bir yanlışlık mı var? Hayır, doğru. 1250, 500 daha 1750 ve 100 lira da çıkarttık. 1650 TL günlük bir giderimizin olduğunu e, öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapalım? Mantıksal operatörleri kullanalım. Hafta sonu bir kampanya var mı? Buna bakalım. Hafta sonu kampanya var mı? Is weekend diyelim. Ee, Kampanya. Doğru yazdık mı? Kampanya. Bu kez önce olacak. Herhalde böyle olması lazım. Hafta sonu bir kampanya var mı? True olsun. Bir de bir şey daha yapalım. Üyelerin bir kampanyası var mı? Has member yani sahip olmak. Has membership ee, kampanya. Doğru yazarsak kampanya. Böyle bir değer olacak. Üyelerin de kampanyası olmasın. Üyelere özel bir kampanya olmasın. Ee, Yeterli. Bir tane en azından true false olarak bir mantıksal operatör tarafında görmüş oluruz. Şimdi diyelim ki fmt nokta print elen. Bu sefer elenle devam edebiliriz. Hafta sonu veya ve pardon V'yi kullanalım. Hafta sonu ve üyelere özel kampanya var mı? Şimdi burada ne yapıyorum? Hafta sonu bir kampanya var mıymış? Varmış. V dedim ama. Üyelere kampanya var. İkisine de var mı aynı anda? Hayır. O yüzden burada ben bir false sonucu bekliyorum. Is weekend ve has membership kampanya dedim. Yani kampanya var mı yok mu bunun sonucunu bana dönmesini istiyorum. Hatta hemen çalıştıralım bir bunu görelim. Önce bir clear yapalım. Sonra bir daha çalıştıralım. Tabii kaydetmedik yine. O yüzden çalışmadı. Bir daha çalıştırdım. Hafta sonu ve üyeleri özel kampanya var mı? False. Yani yok. Sonucumuzu aldık. Hemen altına geldim. Bir tane daha yapalım. Print elen diyelim. Hafta sonu veya e, üyelere özel kampanya var mı? Veya dediğimiz için ikisinden birisinin true olması true sonucunun gelmesi için yeterliydi. O yüzden bir tane true olduğu için de true sonucunun gelmesini bekliyoruz. Weekend kampanya da Haste Membership kampanya. Tekrardan clear. Bir daha çalıştırıyorum. Veya olan sonucumun olduğu tarafa true cevabının geldiğini görebiliriz.
Bir tanesinin değilini alalım. fmt.println hafta sonunun sonu değili diyelim. Tersini alacağız. Tersini göstermek istediğim için böyle bir çok anlamlı olması bir örneğimiz olsun. Benim normal hafta sonunun değeri neydi? True. True'nun değili yani tersi. True'nun değil tersi false'dur. O yüzden de burada bir false sonucu görmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Hafta sonunun değili false olarak bize vermiş oldu. Son olarak bir mod alma yapalım. Mod almayla da dersimizi sonlandıralım. Bu da nasıl bir örnek olsun? Kasadaki bozuk paraları saymakla ilgili bir örnek olsun. Şöyle yazalım. Kasadaki bozuk para. Ben coins diyeyim. Benim elimde bozukluk olarak ne olsun? Ne kadar para olsun? 23 tane para olsun. Gerçi bozuk paralarda da çok bir işe yaramıyor da. Eskiden 5 lirayı da bozuk paraymış gibi düşünelim. Reminder diyelim değişken olarak. Diyorum ki coins'i bana git modunu al 5. Bu ne demek? Benim kasamda 23 tane bozuk para var. Bu bozuk paraları şey düşünelim. 5 lira, 10 lira, 15 lira, işte 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi. Ben diyorum ki hepsinin de 5'lik olduğunu varsayıyorum bu 23 tanesinin de. Bana diyorum ki bir modunu al. 5'lik bozuklardan kaç tane kalan oluyor? Bunu anlamak adına. Ardından da şöyle bir eğer ki Yorks'ta yazarsak biraz daha sanırım Türkçe olarak daha anlamlı olacak. Kasada 5'lik bozuklardan kalan yüzde D diyelim ki de sonradan veririz. Hatta o yüzden bunu bir print F'de yaptık. Adet diyelim ve ters ne olmadı. Alt satır atsın. Şöyle ve reminder'ı şöyle basalım. Clear. Kasada 5'lik bozuklardan kalan 3 adet. Yani başlangıçta 23 tane vardı. Bunun modunu aldım. 23'ün modunu alırsak 5 kere 4 20 kalan 3 değerinde ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Böyle çok elimden gelince mantıklı bir açıklama yapmaya çalıştım ama dersler içerisinde, projeler içerisinde bunları kullandığımızda operatörleri daha da iyi anlayacağız. En azından bir koşullardan önce bize bir temel oluşturacak kadar gördüğümüze inanıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.